Bazı kelimeler vardır ki sadece kulağımızdan geçip gitmez, ruhumuzun görünmeyen katmanlarına iner, içimizin en sessiz, en kırılgan noktasına dokunur. Onlar yalnızca harflerden ibaret değildir. Bazen bir ömür boyunca aradığımız ama adını koyamadığımız bir duygunun anahtarı, bazen de içimizde unutulmuş bir kapının aralayıcısı olurlar. Her harfi bir titreşim gibi yankılanır içimizde. Zihnimizin sınırlarını aşar, kalbimizin merkezine ulaşır. Bu kelimeler dışarıdan gelmiş gibi görünse de aslında içimizde zaten var olan bilgeliği uyandıran yankılardır. Tıpkı rüzgarın dalı hareket ettirmesi gibi onlar da ruhumuzda hareketsiz bekleyen sezgileri, hatıraları ve içsel hakikatleri uyandırır ve bazen tek bir kelime bir ömürlük sessizliği bozabilir. İşte bugün o derin sessizliğe dokunan, yüzyılların ötesinden gelen ve hala taptaze olan böyle bir bilgelikle buluşuyoruz. Bizi biz yapan şeyleri hatırlatan, özümüzle yeniden tanıştıran, sadece aklımıza değil, kalbimize ve ruhumuza hitap eden kadim bir sesi çağırıyoruz. Bu sesin sahibi, zamanın ötesinde bir bilinçle konuşan, kelimeleriyle değil, varlığıyla öğreten, görünmeyeni görüp, adı olmayan halleri anlatabilen bir ruhtur. Mevlana, onu sadece bir şair, bir alim ya da bir derviş olarak tanımlamak, onun derinliğini ve etkisini eksik anlatmak olur. Çünkü o, kelimelerin taşıyamayacağı kadar derin, tariflerin ötesinde bir özün taşıyıcısıydı. Onun şiirleri, sadece edebi metinler değil, ruhsal haritalardı. Her mısrası, içsel bir dönüşümün başlangıcıydı. Okudukça değil, hissettikçe açılırdı. Onun sözlerini anlayabilmek için önce susmak gerekirdi. Çünkü onun öğretisinde gerçek bilgi sessizlikte yükselirdi. Sessizlik, onun için boşluk değil, Tanrı'nın konuştuğu dildi. Ve bu sessizlik, dış dünyanın gürültüsünden değil, iç dünyanın dinginliğinden doğan bir sessizlikti. Orada kelimeler değil, hisler konuşur, anlamlar değil, hakikatler yankılanırdı. Mevlana için şiir, sadece bir ifade aracı değil, içteki enerjinin dış dünyada tezahür etme haliydi. O, sözü değil niyeti dinlerdi. Duyduğu şey, sesin değil, niyetin titreşimiydi. Ve bu yüzden onun sözleri duyulmazdı, hissedilirdi. Kalpten kalbe geçen, görünmez bir köprü gibi iki ruh arasında bir bağ kuran şiirlerdi onlar. Ona göre insan, dış dünyada gördüğü hiçbir şeye rastlantı eseri denk gelmezdi. Her şey, içsel durumlarımızın dışa yansımalarıydı. Düşüncelerimizle, duygularımızla, inançlarımızla ördüğümüz iç alemimiz bir perde gibi dış dünyaya yansırdı. Bu yüzden hayatında bir şey değiştirmek istiyorsan dışarıyı değil, içeriği dönüştürmeliydin. Zira ilham dışarıdan gelmezdi. O zaten içimizde vardı. Sadece fark edilmek isterdi. İlhamı arıyorsan içindedir derken, aslında insanı Tanrı'ya giden en kestirme yola, yani kendi içine yönlendiriyordu. Sessizliği öğretiyordu çünkü sessizlik, yaratımın başladığı yerdi. Orası öyle bir alandı ki, orada düşünce berraklaşır, niyet kristalleşir, hisler ışık gibi yayılırdı. Dış dünyanın gürültüsüyle örtülen o içsel derinlik, ancak sessizleşerek yeniden ortaya çıkabilirdi. Bugün insanların manifestasyon dediği şeyi, Mevlana yüzyıllar öncesinden yaşamış, hissetmiş ve şiirle anlatmıştı. O, insanın düşünceleriyle gerçekliği nasıl şekillendirdiğini, niyetin ne kadar güçlü bir yaratıcı araç olduğunu, sabrın nasıl evrenin kapılarını açtığını çok iyi biliyordu. Aşkın ise tüm bunların üstünde bir güç olduğunu. Aşk, onun öğretisinde sadece romantik bir his değil, dönüşümün, ilahi birleşmenin, benliksizliğin ta kendisiydi. Mevlana'nın, "Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum" sözü, yalnızca bir bilgelik değil, aynı zamanda evrensel yaratım yasasının şiirsel bir özeti gibiydi. Çünkü her şey senin içinden başlar ve senin dışına yansır. Kendini dönüştür, dünya dönüşsün. Mevlana'ya göre her insan bir yaratıcıydı. Ama bu yaratım dışarıya dönük değil, içten dışa doğru ilerleyen bir süreçti. Kalpten çıkan bir niyet, sabırla yoğrulan bir düşünce ve şefkatle beslenen bir his, sonunda dış dünyada
somut bir gerçekliğe dönüşürdü. O yüzden onun öğretileri, yüksek sesle bağırmayı değil, doğru niyetle, doğru sözü fısıldamayı öğütlerdi. Çünkü çiçekler, gök gürültüsüyle değil, ince bir yağmurla büyür. Sözünü yükselt, sesini değil. Çünkü çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil, yağmurdur dediğinde, aslında yaratımın sırrını fısıldıyordu. Yumuşaklıkta, sabırda, sadelikte ve sessizlikte ve en önemlisi, kalbinde taşıdığın niyette. Çünkü orası, yani içimizdeki en derin sessizlik, sadece bir boşluk değil, varoluşun yeniden şekillendiği kutsal bir alan, yaratılışın başladığı yerdir. Orada Tanrı konuşur ama kelimelerle değil, kalbin diliyle, sezginin fısıltısıyla. Evren bu sessiz dili duyar ve ona cevap verir. Yaşam o anda o sessiz özle yeniden örülmeye başlar ve her sabah içimize gelen duygular ister coşkulu bir sevinç, ister ansızın çöken bir hüzün, ister yakıcı bir öfke ya da derin bir utanç olsun hepsi aslında kutsal misafirlerdir. Sadece gelip geçici duygular değil, aynı zamanda bizi büyüten, bizi dönüştüren, bizi uyandıran öğretmenlerdir. Mevlana der ki, her sabah kalbine gelen her hissi, her düşünceyi birer misafir gibi karşıla. Ne olursa olsun, kapıyı aç, gülümseyerek karşıla, çünkü her biri ötelere ait birer rehberdir. Bu söz sadece iç ferahlatan bir teselli değil, aynı zamanda hayata ve kendimize bakışımızı kökten değiştiren bir farkındalıktır. O zaman anlarsın ki, başına gelen her şeyin bir nedeni, her duygunun bir mesajı, her acının içinde saklı bir cevher vardır ve o zaman yaşadığın hiçbir şeyin boşuna olmadığını idrak edersin. Hiçbir gözyaşı anlamsız değil, hiçbir yalnızlık rastgele değil, hiçbir bekleyiş sebepsiz değildir. Bazen en çok yalnız kaldığımız anlarda başlar hakikat. Çünkü Tanrı bazen herkesin sesini susturur, dış dünyanın gürültüsünü keser. Böylece sadece seninle konuşmak, sadece seninle baş başa kalmak ister. O anlar, insanın en saf haliyle, varoluşla buluştuğu anlardır. O sessizlikte, iç sesin güçlenir, niyetin berraklaşır. Ne istiyorsan, neyi çağırmak istiyorsan, işte tam da o anda söyle. Çünkü evren, senin içindeki o saf niyeti işitir. Ve o niyet, evrensel bir rezonansa dönüşerek, görünmeyen yollardan sana doğru yol alır. Mevlana bu hali sadece anlamamış, yaşamıştı. O, aşkı kelimelerde değil, varoluşun özünde duyan biriydi. Sevgi onun için yalnızca kalbin atışında değil, ruhun titreşiminde saklıydı. Öyle bir titreşim ki, zamanın ve mekanın ötesinde yankılanır. İki bedenin arasındaki tüm sınırları eritir ve birliği hatırlatır. Bu yüzden şöyle demişti: "Ben dostlarımı ne kalbimle, ne aklımla seviyorum. Kalp bir gün durur, akıl bir gün unutur. Ama ben onları ruhumla seviyorum. Çünkü ruh ne durur ne unutur." Bu sadece bir sevgi ifadesi değildi. Bu, ruhsal bağlılığın, sonsuz sadakatin, ilahi aşkın ifadesiydi. Onun şiirlerinde geçen her mecaz, her benzetme aslında bir sembol değil, bir gerçekliğe giden köprüdür. Orada geçen her söz yalnızca kulağa değil, doğrudan ruhuna dokunur insanın. Çünkü Mevlana, kelimeleriyle bir şeyler anlatmaya çalışmaz. Onları birer anahtar gibi kullanır. Her dize, içindeki sırları hatırlaman için bir kapıyı aralar. Ama bu kapı sadece okuyan için değil, hazır olan için açılır. Eğer bu sözlere sadece kulak veriyorsan, bir anlam bulabilirsin. Ama kalbinle temas edersen, onlar seni dönüştürmeye başlar. Hazır ol. Çünkü bu sözler, seni değiştirmek için değil, seni sana hatırlatmak için burada. Seni senden daha büyük, senden daha güçlü bir senle buluşturmak için. Belki uzun süredir unuttuğun, bastırdığın, ertelediğin bir hakikat, bu satırlarla yeniden uyanacak. Ve o hakikat sana fısıldayacak. Sen, düşündüğünden çok daha güçlü, hissettiğinden çok daha derin, sustuğundan çok daha gerçek ve söylediğinden çok daha sonsuzsun. Evrenin tamamı, sonsuz boşlukta sessizce dans eden yıldızlar, milyarlarca galaksiyi bir arada tutan görünmez kuvvetler, ışık hızında dönen gezegenler, ruhun bile temas edemediği kadar ince boyutlar,
Hepsi ama hepsi. Dışarıda değil, senin içinde. Ve bunu anlamak için dışarıya bakmana gerek yok. Sadece içine yönelmen yeterli. Ama işte burada zihin devreye girer. Zihin anlamak ister. Sınıflandırmak, ölçmek, biçmek, isim vermek, çerçeve çizmek ister. Gözle görülmeyeni kabul etmek ona zor gelir. Varlık yalnızca görülebilen, duyulabilen şeylerle sınırlıdır der. Maddesel olmayanı inkar eder. Çünkü onu kontrol edemez. Bu yüzden zihin çoğu zaman seni gerçeğin dışında tutar. Fakat kalp her zaman başka bir gerçeğin izindedir. Kalp, gözle görmediklerini hissederek tanır. Bilinmeyenin içinde yürümüş, sessizliğin karanlığında kendi ışığını bulmuştur. Orada defalarca bulunmuş, oradan defalarca geçmiş ve her seferinde aynı hakikati fısıldamıştır. Senin varlığın etten ve kemikten çok daha fazlasıdır. Sen, sınırların ötesinde bir bilincin taşıyıcısısın. Senin özün, yıldızlarla akrabadır. Ve en çaresiz kaldığını düşündüğün anlarda bile, içinin derinliklerinde bir umut tohumu vardır. Çünkü Tanrı, en koyu karanlıkların içinden bile ışığı sızdırır. En siyah bulutlardan bile rahmet yağmurlarını indirir. Ve kalp konuşmaya başladığında artık kelimelere ihtiyaç kalmaz. Çünkü kalp 1000 dille konuşur. O dillerin hiçbiri ağızdan çıkmaz ama hepsi ruha ulaşır. Ne yaşarsan yaşa, hangi yıkımın içinden geçersen geç, umutsuzluğa düşme. Çünkü bazen bütün kapılar kapanır ki sana ait olan gizli bir geçit açılabilsin. Henüz göremiyor olabilirsin, hatta o yolun varlığından bile habersiz olabilirsin. Ama bil ki senin için hazırlanmış, sadece sana ait olan o patika seni bekliyor. Ve o patikanın sonunda seni bekleyen şey yalnızca huzur değil, içsel bahçeler, kendi içinde filizlenen cennetler ve sabah gibi doğacak yeni başlangıçlar var. Ama bunun anahtarı şükretmeyi beklememekte yatar. İnsanların çoğu istediklerine ulaştıktan sonra şükreder. Oysa hakiki yaratım gücü henüz eline geçmemişken kalpten gelen bir minnettarlıkla başlar. Henüz oluşmamış bir gerçekliğe teşekkür edebiliyorsan, işte o zaman evrenin yaratım enerjisini harekete geçirirsin. Sessizlik, işte bu yüzden cevabın ta kendisidir. Sözlerin susup, duyguların konuştuğu yerde asıl anlayış başlar ve o anlayış seni ilahi akışa dahil eder. Yaşamının her bir detayına şükret. Sadece büyük mucizelere değil, sıradan günlere, sessiz sabahlara, dalgın anlara, küçük tebessümlere bile. Çünkü hepsi sana ait kutsal birer parçadır. O zaman yüzün güneş gibi parlar ve bu parlaklık başkalarını da ısıtır. Bu aydınlık sadece senin değildir, çevrene de yayılır. Bir gülüşle, bir bakışla, bir sessizlikle bile çevrene huzur taşırsın. Çünkü sevgi hiçbir dine ait değildir. O, dinlerin bile öncesinde vardı. Dinler sevgiyi barındırır ama sevgi hiçbirine ait değildir. Sevgi, varlığın özüdür. Sen de bu özle dünyaya geldin. Sen potansiyelle doğdun. İçinde iyilik vardı, güven vardı, cesaret, hayal gücü, sonsuz düşler vardı. İçsel bir büyüklükle geldin ve evet, kanatlarınla geldin. O kanatlar sana verilmişti. Sadece düşlerini yukarı taşıman için değil, kendini yeniden hatırlaman için de. Ama sen unuttun ve o kanatları yere sürüyerek yürümeye çalıştın. Oysa sürünmek zorunda değilsin. Kanatların var. Uçmayı öğren ve uç. Dün gece ben de uçmak için dua ettim. İçimde saklı kalan sırların açığa çıkması için yalvardım. Ve ilahi olan bana bir sır verdi. Ama kelimelerle değil, yumuşak bir sesle şöyle dedi. Sır konuşulmaz. Sır senin olmandır. Sessizlikte saklıdır. Eğer bilmek istiyorsan ol. Keder. Ah, keder. O da bir misafir. Ama öyle bir misafir ki ardından sevinç gelir. Kalbini sarsar, içindeki solmuş yaprakları döker. Neden mi? Çünkü yeni tomurcuklara yer açmak ister. Acı, çürümüş kökleri söker ki sağlıklı olanlar filizlenebilsin. Her sarsıntı yerini yeni bir doğuma bırakmak için gelir.
Eğer sevgin karşılıksız kalıyorsa, eğer senin ışığın görülmüyorsa, durma, git, uzaklaş. Çünkü hakikat sana fısıldar. Gerçek sevgi sensin ve unutma, bu dünya senin kalıcı yerin değil. Sen buradan geçiyorsun. Tıpkı bir rüzgar gibi, bir gölge gibi. Zihin sadece sınırları görür, duvarları, ayrılıkları, korkuları. Ama sevgi gizli yolları bilir. Sevgi, yol olmayan yerden geçmeyi öğretir. Aradığın şey belki de çok uzakta değil. Belki o da seni arıyor ve o karşılaşma anı niyetinle şekillenecek. Ya gözlerim, dedim. Tanrı şöyle dedi. Onları yoldan ayırma. Ya tutkularım, onları içsel ateşe dönüştür. Peki ya kalbim? Söyle içinde ne taşıyor? Acı ve hüzün dedim. Ve Tanrı cevap verdi. Kal orada. Çünkü ışık yaranın içinden girer. Başkalarında gördüğün eksiklikler, kusurlar, hatalar, belki de senin kendi içindeki gölgelerin yankısıdır. Başkalarının yansımalarında kendi içini tanı. Kendi kalbindeki tatlılığı bul ki, başkalarının kalbinde de onu görebilesin. Eğer bir insan her şeyin önüne yalnızca parayı koyarsa, hayatının geri kalanını ruhunu etiketleyen eller arasında bir eşyaymışçasına elden ele geçerek geçirir. Çünkü ruh satın alınamaz. Maddesel şeylere saplanıp kaldığında yavaşça ışığını kaybedersin. Göz yalnızca görmek isterse bir süre sonra hakikati göremez hale gelir. Göz görmek için değil, sezmek ve anlamak için vardır. Eğer sadece dışarıya odaklanırsan, içindeki muazzam gerçekliği kaçırırsın ve dünya seni dizlerinin üzerine çökerttiğinde, zorluklar boğazına kadar yükseldiğinde, işte o an, dua için en saf, en güçlü yerde olduğunu bilmelisin. Çünkü o pozisyon, teslimiyetin merkezidir. Dizlerinin üzerindeyken, gurur kaybolur, benlik erir, sadece ruhun kalır. Ve işte o ruh, yaratıcıyla en yakın temasa geçtiği andadır. Sabırla otur karanlıkta. Kıpırtısız, sessiz ve beklentisizce. Çünkü şafak hep en karanlık anlardan sonra doğar. Belki henüz ışığı göremiyorsun ama sen sessiz kaldıkça içeriden bir güneş doğmaya hazırlanıyor. Aşkla meşgul ol. Aptalca bile görünse sadece aşkla meşgul ol. Çünkü aşk var olan her şeydir. Aşk yaratımın ta kendisidir. Aşk olmadan hiçbir şey büyümez, hiçbir şey dönüşmez. Ve eğer bir söz gerçekten kalpten çıkmışsa, gidip yine bir başka kalbi bulur. O söz yoldan sapmaz. O söz ilahi bir pusula gibidir. Bir kandil ol, karanlıkta kalana yol göster. Bir can simidi ol, batmak üzere olan ruhlara tutunacak bir umut ver. Bir merdiven ol, başkasını yukarı taşırken kendini de yükselt. Başka birinin ruhuna dokunmaktan korkma. Ruhunu bir çoban gibi, sevecenlikle al ve dışarı çıkar. Onu gezdir, göster, hissettir. Çünkü bir ruh, ancak başka bir ruha değdiğinde çoğalır ve mevsim değiştiğinde, kış geldiğinde, bahçede neşenin kaybolduğunu zannedersin. Ama kökler, onlar hala oradadır. Toprağın altında, derinlerde, sessiz ama coşkulu bir hazırlık içindedir. Görünmezde olan en büyük yaratımı yapar. Ve kalıcı olan tek güzellik, yüzümüzde değil, bedenimizde değil, kalbimizin derinliklerinde saklı olan güzelliktir. O güzellik ne yaşlanır, ne solup gider. O güzellik, sadece sevenin gözleriyle görünür. Sana bir hediye getirmek istedim. Günlerce düşündüm. Ne getirsem anlamlı olurdu. Altın mı? Ama sen zaten altının kaynağısın. Su mu? Ama senin içinde zaten bir okyanus taşıyor. Kalbimi mi? Ama sen zaten onu taşıyorsun. O yüzden sana sadece bir ayna getirdim. Kendine bak, gözlerinin içine ve beni hatırla. Çünkü seni sevmenin tek yolu, seni sende görmektir. Ve biz, hesap yapmadan, beklentisizce, pazarlık etmeden sevebildiğimizde, işte tam o anda cennetteyiz. Aşkın en saf hali, karşılıksız olan da gizlidir. Gerçek sevgi, bir şarta bağlı değildir. Sadece vardır, akar, büyür ve dönüşür.
Senin ne olduğunu biliyor musun? Sen, ilahi bir mektubun satırısın. Gökyüzünden yeryüzüne yazılmış, sonsuz bir mesajın canlı taşıyıcısısın. Aynı zamanda soylu bir yüzü yansıtan bir aynasın. Ve bu evren dışarıda değil. Tüm evren senin içinde. Aradığın ne varsa dışarıda değil. Çünkü sen zaten aradığın şeysin. Uzun zaman ben buyum dedim. Ben sadece kendimim sandım. Ama hayır, meğer senmişim. Sen benmişsin. Ben de sen. Doğrunun ve yanlışın bile ötesinde bir alan var. Orada buluşalım. Orada kavga yok, yargı yok. Sadece saf varlık var. Ağaç gibi ol. Ölü yaprakların dökülsün. Çünkü onlar artık sen değiller. Güneş gibi affet. Gece gibi ört başkalarının kusurlarını. Su gibi cömertçe ak. Ölüm gibi sessizce öfkeyi yok et. Toprak gibi alçak gönüllü ol. Ne olursan ol. Olduğun gibi görün. Ve ne görünüyorsan o ol. Ben güneşte parlayan bir toz zerresiyim. Sabahın sisiyim. Akşamın soluğuyum. Taşın içinde kıvılcımım. Metalin içindeki parıltıyım. Bir gülüm ve onun kokusuyla sarhoş olmuş bir bülbülüm. Varoluşun zinciriyim. Yükselenin ve düşenin terazisiyim. Ben hem varım hem yok. Ben olanın ve olmayanın ruhuyum. Sen neyi arzuluyorsan, kim olduğunu da onunla gösteriyorsun. Arzuların yönünü belirler ve hesap tutmayanı sev. Daha fazlasını istemeyeni, kaybetmekten korkmayanı, kimliğine saplanıp kalmayanı, çünkü onlar gerçek huzura en yakın olanlardır. Bir gün içini tarifsiz bir huzur sararsa, bil ki o anda hakikate en yakınsın. Aynı dili konuşanlar değil, aynı hissi paylaşanlar birbirini anlar ve bizim en büyük gücümüz kalbimizin inceliğinde, kalbimizin şefkatindedir. Sevmek, insan olmanın doğasında vardır. Acı hissetmek de öyle. Ama acıya rağmen sevebilmek, işte bu ilahi olanın yansımasıdır. Belki sen de bir şeyleri hep dallarda aradın ama gözünü köklere çevirmeyi hiç düşünmedin. Oysa hakikat toprağın altındadır. Ve ne mutlu o ana ki bir masada otururuz seninle. İki beden, iki yüz ama aynı kalp, aynı nefes. Ve her yeşeren yaprak sana bir sır fısıldar. Ben meyveye dönüşeceğim. Bu yüzden eğer içinde bir parça olsun bilgelik varsa, sevgiden başka bir şey ekme. Çünkü her gelen gider, her bulunan kaybolur. Ama sen ne gelen ne gidensin. Sen, zamanın ötesinde bir şeysin. Tanımın ötesindesin. Varlığın kelimelere sığmaz. Ve unutma, bazen gerçekleşmeyen şeyler, seni felaketten koruyan görünmez bir duvardır. Bu yüzden, eksik gibi görünen her an için bile yas tutma. Çünkü belki de o eksiklik, seni tamamlayan bir mucizedir. Ruhunla yaşa. Sadece bedeninle değil, sadece zihninle değil. En derin, en görünmeyen yerinden yaşa hayatı. Her dokunuşunu, her nefesini ruhunun frekansına göre ayarla. Nazik ol. Ama bu nezaket, yüzeydeki bir yumuşaklık değil, yüreğinden doğan bir anlayış olsun. Aşkla dolu ol. Sadece bir gün değil, sadece sevgi verene değil. Her gün, herkese, her hale. Çünkü ruhun dili sevgidir ve sevgi zamanı aşar. Dün, bugün, yarın, hepsi onun gözünde birdir. Ve sen bu dili hatırladığında sana unutturulan asıl varlığını da hatırlarsın. Ruhlarımız aslında özde birdir. Farklı bedenlerde, farklı hikayelerde, farklı acılarda da olsak, hepimiz aynı kaynaktan doğduk. Aynı ışığın parçalarıyız. Ve o birlik, gerçek bir farkındalıkla kavrandığında, kelimelerin bile ulaşamayacağı bir yere varırız. Sonsuzluğa, çünkü birlik, bölünmez olanı hatırlamaktır. Beni bırakıp bizi hissetmektir. O derin yerden biliyorum ki, sana ne verirsem, bana dönecek olan da odur. O yüzden sana sadece bir hediye vermiyorum, sana hayatımı sunuyorum. İçinde kendine bir yaşam, bir yuva bul diye. Ve sonra bir gün, belki başka bir şekilde, belki başka bir boyutta, sen de bana doğru doğarsın yeniden. Ama lütfen, sadece oturup bekleme. Hayatın kapını çalmasını, mucizelerin seni gelip bulmasını,
Kaderin gelip seni kucaklamasını bekleme. Kalk, ayağa kalk ve dışarı çık. Çimenin üzerine bas çıplak ayaklarınla. Güneşin ışığını teninde hisset, rüzgarı saçlarında dans ettir. Deniz seni içine çağırıyor. Korkmadan, tereddütsüz karış ona. Çünkü yaşam temasla gerçek olur. Hissetmediğin hiçbir şey sana ait değildir. Bir gün biri sana gelip aşk nedir diye sorarsa uzun uzun açıklamalara girme. Ona yalnızca tek bir kelimeyle cevap ver. Kendinden vazgeçmektir. Çünkü gerçek aşk bir egonun diğerinde erimesidir. Bir benliğin sınırlarını aşıp karşısındakinin ruhuyla bir olma cesaretidir. Aşk, geçmişin zincirlerini kırmaktır. İradenin sınırlarını silmektir. O, bir çözülüş gibidir ama aynı anda yeniden doğuştur da. Dünü bırak, o artık yok. Dün, beraberinde sürüklediği bütün yükleriyle birlikte akıp gitti. Onun kuyruğuna tutunma. Bugün yeni bir öykü için doğdu. Yeni bir başlangıç için, yepyeni bir kader çizmek için. Elinde sayfalar boş. Kalemin, senin niyetin. Yazmaya başla. Eğer şu an hayatın her cephesinden seni zorladığı bir dönemden geçiyorsan, eğer tüm kapılar birer birer kapanıyorsa ve sen artık bir dakika bile daha taşıyamayacak gibisen, bil ki tam da o an kaderin yön değiştirdiği yerdir. En yoğun fırtınalar, en muazzam huzurdan hemen önce gelir. En büyük dönüşümler, dayanılmaz gibi görünen o son eşikten geçerek gerçekleşir. Vazgeçme, çünkü yol o en karanlık yerde gizlidir. Kendine sormaktan çekinme. Ben neden bu dünyaya bu kadar hayranım? Dışarıda büyüleniyorsun belki. Ama asıl cevher içinde. İçinde devasa bir altın madeni yatıyor. Ve sen hala başka yerlerde arıyorsun zenginliği, anlamı, ışığı. Oysa dışarıda gördüğün her şey sadece içindeki potansiyelin bir yansımasıdır. Gerçek huzur, sahip olduklarında gizli değil. Ne kolundaki saat, ne hesabındaki rakam, ne de sosyal çevrende ve gerçek huzur, kim olduğunu sandığında da gizli değil. Kimlikler geçicidir. Ünvanlar değişir. Ruhun ise ebedidir. Huzur, dış etkenlerden değil, içsel uyumdan doğar. Ve o uyumu bulduğunda, dünya artık seni yıkamaz. Çünkü senin merkezinde artık sarsılmaz bir sessizlik vardır. Ve işte o sessizlik, Tanrı'nın sesidir. Asıl huzur, daha fazlasına sahip olmayı arzulamayan bir kalpte gizlidir. O kalp, dünya nimetlerinin peşinden koşmayı bırakmış, etiketlerden, ünvanlardan, övgülerden bağımsızlaşmıştır. Böyle biri, yalnızca dünyanın yükünü sırtından atmakla kalmaz. En büyük yük olan kendi egosunu da çözüp serbest bırakmıştır. Çünkü insanın içindeki gerçek ağırlık, dış dünyanın baskısından değil, kendi içindeki olmam gereken kişi yanılsamasından gelir. Kendini bırakabilen her şeyden özgürleşir ve gerçek huzur da işte o içsel özgürlükle başlar. Az konuş, çünkü fazla kelime çoğu zaman ruhun fısıltısını bastırır. Tasarruflu kelimeler özle dokunur ve bazen hiç konuşmamak en çok şeyi anlatır. Çünkü suskunlukta sadece boşluk değil, sonsuzluğun yankısı vardır. O yankı, ruhunun kaynağından gelen sesi taşıyan gizli bir melodi gibidir. Dolaşık düşüncelerinin ötesine geç. Çünkü zihnin karmaşasında ne ilham vardır, ne de ilahi olanın huzuru. Gerçek ihtişam, dış dünyada değil, içindeki o derin, görünmeyen bahçede gizlidir. Bu sessizlik, işte o sessizlik, sadece dışarının değil, içerinin de sustuğu andır. Şu an, bu anın içindeki her saniye, sana ihtiyacın olanı fısıldar. Ama onu duymak için, dışarı değil, içeriye kulak vermelisin. Artık hiçbir dogmaya, hiçbir inanca körü körüne tutunmana gerek yok. Çünkü asıl güzellik, kendine duyduğun inancı bile bırakabildiğinde başlar. O anda gerçek olan açığa çıkar. Sadece bir an, sadece kısa bir an dur. Otur ve sessizleş. İçinde bir ses yükselecek ve fısıldayacak. Daha da sessiz ol. İşte o sessizlikte öl, yani eski benliğini bırak. Yeni bir varoluşa yer aç. Ve unutma, en derin sessizlik, eski hayatının çoktan arkanda kaldığının işaretidir. Eskiden, sessizlikten kaçıp,
hayatı kaçırırdın. Şimdi ise sessizliğin içinde gerçek yaşamı buluyorsun. Çünkü sessizlik sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda Tanrı'nın en saf varlığıdır. Korkudan, düşünceden, sürekli plan yapmaktan sıyrıl. O zihinsel gürültünün dışına çık ve sessizlikte yaşamayı öğren. Çünkü aşk, aklın kıyısında değil, onun sularında boğulup kaybolduğunda başlar. Aşk, mantığın bitip ruhun başladığı yerde başlar. Zannedersin ki bir şeyi anladığında diğerini de bilirsin. Ama gerçek bilgelik, parçaları anlamakta değil, bütünü sezebilmekte yatar. Tanrı'yı aradım, tapınaklara gittim, taşların ardında aradım, kiliselere uğradım, duaların yükseldiği salonlarda göz gezdirdim. Camilerde diz çöktüm ama yine yoktu. Sonra sessiz bir gece, gözlerimi kapayıp içime döndüm. Kalbimin tam ortasında bir ışık belirdi. İşte oradaydı, hep oradaydı. Kalbini küçümseme, onu yargılama. Hüzünle dolu olsa bile, onun içinde saklı olan hazineler bir ömre bedeldir. Çünkü Tanrı en çok kırık kalplerde gizlenir. Yarıkların arasından sızar ve kalbine dokunur. Kendine ne sıklıkla misafir oluyorsun? Kendi ruhunu ne zaman ziyaret ettin en son? Eğer uzun zaman olduysa, şimdi başla. Kendine bir kapı arala. Sessizliğin eşliğinde ruhuna uğra. Unutma, sen potansiyelle doğdun. Bu dünya için özel olarak şekillenmiş bir varlıksın. Güvenle, iyilikle, hayallerle, sabırla ve ışıkla doğdun. İçinde büyüklük taşıyorsun. Sen kanatlarla geldin ve bu kanatlar kaderin değil, senin seçimindir. İstersen uçarsın, istersen düşersin ama asla yerde sürünmek için yaratılmadın. Öyleyse artık uçmayı hatırla, kanatlarını tanı, onları kullanmayı öğren ve bil ki şimdi, şu an, bu dakika, senin sahip olduğun tek gerçek zamandır. Ne dünün hükmü kalmıştır, ne yarının garantisi. Sonra diye bir zaman yok. Sadece şimdi var. O halde durma. Kıvılcımı yak. İçindeki ateşi tutuştur. Dudaklarını kıpırdatan, yüzünü güldüren her ne varsa ona güven. Çünkü o anlar sevginin yankısıdır. Ve sevgi her şeyi bir arada tutan tek güçtür. Aynı anda hem her şeydir hem de hiçbir şey. Dünyadaki en kıymetli şey ne bir hazine sandığı, ne bir taç, ne de büyük bir servettir. En kıymetli şey bir çocuğun yüreğinden gelen saf bir gülümsemedir. Çünkü o gülümseme Tanrı'nın kendini hatırlatma biçimidir. Ve dünyanın en garip mucizelerinden biri, elinde anahtarı olduğu halde kendi iç hapishanesinde oturan bir ruhun görüntüsüdür. Ne garip değil mi? Kapılar açık ama kalp kapalı. Tüm dinler, tüm ilahiler, farklı dillerde söylenen aynı şarkıdır. Farklılıklar yalnızca yüzeydeki süslemelerdir. Biçim değişir ama öz aynı kalır. Egonun boyadığı şekiller farklı olabilir ama özde her şey birdir. Aşk, sabır, sadelik ve sessizlik. Bunlar evrensel hakikatin anahtarlarıdır. Ve işte tam burada, tüm bu kelimelerin ötesinde, Mevlana'nın sesi yeniden yükseliyor. Bir yerlerde değil, senin içinde, ruhunun derinliklerinden. Duyuyor musun? Güneşin ışığı bir duvara vurduğunda, başka bir tonda parlar, bir diğerinde daha yumuşak bir gölgeyle dans eder. Aynı ışık her yüzeyde farklı bir oyun sergiler. Kimi yerde alev gibi parlar, kimi yerde sabah sisi gibi zarifçe süzülür. Ama aslında değişen ışığın kendisi değil, onun temas ettiği yerdir. Yani ışık özünde hep aynıdır. Değişen sadece onu yansıtan yüzeyin halidir. İşte bu yüzden ben suretlerle ilgilenmem. Ben kaynağı ararım. Ben, o değişmeyen özü, o zamansız, ebedi ışığı özlüyorum. Gölgeden geçtim, şimdi ışığın ta kendisini istiyorum. Çünkü hakiki aşk da aynen böyledir. Farklı bedenlerde farklı şekilde görünse de, özü hep aynı ilahi titreşimdir. Ben öyle bir aşk arzuluyorum ki, dağları yerinden oynatsın. İçimde taş gibi oturmuş ne varsa, hepsini söküp atsın. O aşk içime dokunsun ve taşıdığım tüm yükleri, fark etmediğim tüm ağırlıkları hafifletsin. Ben, içimi iliklerine kadar titreten, beni yeryüzünden alıp gökyüzüne taşıyan,
bir damla gözyaşını secdeye dönüştüren o aşkı çağırıyorum. Öyle bir aşk ki beni yalnızca sarsmakla kalmasın. Beni benden alsın. Tüm geçmişimi, tüm kırıklarımı, tüm hayal kırıklıklarımı birer çiçeğe dönüştürsün. Her yaramı bir ışığa, her gözyaşımı bir duasına çevirsin. Ben o aşkı özlüyorum ki denizleri ikiye ayırır, engelleri buhar gibi eritir. Öyle bir aşk ki aklı susturur. Çünkü onun sesine akıl erişemez. Orada sadece ruh konuşur, sadece kalp duyar. Öyle bir aşk ki kelimeler gereksizleşir, bakışlar yeter. O aşk kalbe bir dokunur ve kalp artık sadece vecde içinde döner, döner, döner. Ben o aşkı istiyorum ki yıldırımlar gibi gökyüzünü inletsin. İçimde uyuyan, unuttuğum tüm duyguları, gömdüğüm tüm hisleri bir bir uyandırsın. Kalbimin kilitli sandığını açsın. Orada saklı kalan duaları serbest bıraksın. Beni ben yapan ne varsa hepsini yakalayıp ruhuma geri versin. Ben öyle bir aşkı çağırıyorum ki ölü kalpleri diriltir. İnsanların artık inanmadığı şeyleri yeniden hatırlatır. Küllenen inançları, sönen umutları tekrar alevlendirir. Öyle bir aşk ki sadece ruhu değil, varlığın tamamını canlandırır. Sana yeni bir göz verir, yeni bir kalp, yeni bir nefes, zamanı unutturur. Çünkü onun içinde zaman yoktur. O aşk seni yukarı çeker, göklere çıkarır. Bedenin bir kabuk gibi geride kalır, ruhun ise özgürce uçar. Artık hiçbir zincir tutamaz seni. Çünkü o aşk sonsuzluğun nefesidir, yaratımın ham maddesidir. Ve onunla kutsanmış bir ruh bir daha asla eski haline dönemez. O aşk ki sessizdir, konuşmaz. Ama söyledikleri dünyadaki tüm kitaplardan, tüm konuşmalardan daha fazladır. Sadece bir varlık haliyle öğretir, sadece bir bakışıyla dönüştürür. O aşk, sessizliğin kendisidir. Sözsüz konuşan, sessizce bağıran, görünmeden dokunan bir kudrettir. O, ebediyetin sessiz fısıltısıdır, zamansız bir titreşimdir ve sadece kalpten kalbe geçer. Onu ne okuyabilirsin, ne de açıklayabilirsin, sadece hissedersin. Ve sen, evet, tam da sen. Bu sözleri sadece okumakla kalmayıp gerçekten hissedersen içinde bir ışık uyanır. O ışık bu dünyanın değil, senin özünün ışığıdır. O ışık doğduğunda artık karanlıktan korkmazsın. Çünkü anlarsın ki ışık hep içindeymiş. Bu dizeleri kalbinle okursan kalbinin kapıları açılır. Ruhunun duymaya hasret kaldığı melodiler yeniden çalmaya başlar. O zaman anlarsın, bu sözler seni değiştirmek için değil, sana seni hatırlatmak için yazıldı. Belki de senin yıllardır duymayı beklediğin tek şey bu. O aşk, sensin. Ben bu şiirleri sadece okumuyorum. Onları içime çekiyorum. Damarlarımdan geçiriyorum. Ruhumun kıvrımlarında gezdiriyorum. Onlar benim için sadece estetik sözcük dizileri değil, her biri içime doğru açılan kutsal bir kapı. Her satır, varlığımın en derin yerlerinde titreşen bir ezgi gibi çalıyor. Her kelime, içimde yankılanan, bazen unuttuğum ama her zaman ait olduğum bir gerçeği fısıldıyor. Onları anlamak için çabalamıyorum. Zihnimle çözmeye çalışmıyorum. Aksine, kalbimi açıyor, onları oradan dinliyorum. Çünkü bilirim ki, gerçek bilgi kitaplardan değil, kalpten gelir, kalpten kalbe akar, sözcüklerin ötesinden geçer, sadece sezgiyle anlaşılır. Bu dizeleri birer cümle olarak değil, birer meditasyon olarak gör. Onlara zihninle değil, varlığınla yaklaş. Her biri, seni iç dünyana doğru, adım adım götüren kutsal bir yol gibi. Derinleş, dur, sus, hisset. Çünkü burada anlatılan şey, düşünsel bir içerik değil. Bu, bir hal, bir haleti ruhiye, bir bilinç düzeyi ve o bilinç düzeyi bir titreşim yayıyor. O titreşim, seni çağırıyor. Sadece kulaklarınla değil, ruhunla duyabileceğin bir çağrı bu. Dış dünyanın kaotik uğultusundan, gündelik telaşlardan, zihinsel kalabalıklardan seni uzaklaştırmak için var. Çünkü dışarıdaki gürültü sustuğunda, içerideki sonsuzluk konuşmaya başlar. Her ne zaman bu tür şiirleri, özellikle de sessiz bir anda, içsel bir farkındalıkla dinlesem, içimde
Tarif edemediğim bir sonsuzluk bana doğru uzanıyor gibi hissediyorum. Sanki görünmeyen bir el, kalbimin içinden tutup beni kendi derinliğime çekiyor. Bu bir davet, sessiz ama güçlü, tanıdık ama kelimelerden bağımsız. Bu çağrı, zihne değil, kalbe hitap ediyor. Çünkü kalp zaten o dili tanıyor, hatırlıyor. Unutmuş gibi yapsa da aslında biliyor. O şiirlerdeki frekans, ruhumuzun zaten bildiği ama uzun zamandır duymadığı bir müziği hatırlatıyor. Bu şiirler, yalnızca kelimelerle örülmüş anlamlar değil. Onlar, zamanın ötesinden süzülerek gelen ruhsal bir bilgeliğin damıtılmış hali. Her bir satır, bir sembol, her bir metafor, iç dünyamıza açılan bir anahtar. Mevlana sadece bir şair değildi. Onun kelimelerindeki enerji, onu sadece bir sanatçı değil, bir uyanış vesilesi yapar. O, bir yol göstericiydi, bir hatırlatıcıydı. Bizi yeni bir bilgiyle tanıştırmadı. Aksine, içimizde zaten var olan ama unuttuğumuz hakikatleri yeniden görünür kıldı. O, ruhumuza ayna tuttu. Gördüğümüz şey onun bilgeliği değil, kendi içsel ışığımızdı. Çünkü Mevlana'nın bütün anlattığı şey, dönüp dolaşıp tek bir hakikate varır. Her şey sensin, her şey senin yansımandır. Evren dışarıda değil, içeride. Dış dünyada gördüğün güzellikler, kendi iç güzelliğinin yankısıdır. Tıpkı gökyüzünü yansıtan bir su gibi, senin kalbin de evrenin sonsuzluğunu yansıtır. Sen bir ayna gibisin. Ama sıradan bir ayna değil, ilahi olanı yansıtan, yaratımın izini taşıyan, zamanı ve mekanı aşan bir ayna ve bu dünyadaki her şey sana seni göstermek için var. Sen düşündüğünden çok daha genişsin, hissettiğinden çok daha derin, anlattığından çok daha sessizsin. Sen, göründüğünden çok daha kadim bir varlıksın ve evet, sen ilahisin. Sadece bunu hatırla ve asla unutma. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmanızı öneririm. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.